Blackship Motogaraj'dan herkese merhaba. Ben Berkay. Ben de Özer Soybakış. Özer abinin aynı zamanda da YouTube kanalı var. Özer Soybakış yazarsanız onun da YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Evet, orada Tenere'ye dair işte aksesuar, gezme tozma, tiyolar ya da işte böyle küçük gezi videoları. Özer Soybakış. Bugünkü inceleme serimizde Tenere 700 World Raid'i inceleyeceğiz. Ama önce Özer'i biraz tanıyalım. Çünkü epey bir motor geçmişi var. Birçok motoru kullanmış. 6000 kilometredir de World Raid'de. Son, evet. Bundan önce Touareg'im vardı. Ondan önce Afrika TV'lim vardı. L2 vardı. Ondan önce Multistrada vardı. Ondan önce vardı. Yani bu 25-30 oldu galiba. Yani bu kadar tecrübeye... Motor alma satma tecrübem var diyelim. Öyle çok iddialı kelimeler kullanmayayım. Sürüş açısından ortalama bir sürücüyüm ama çok denedim. Ama her türlü motoru denedin. Tenere 700'ü de artık ne aradığını, ne beklediğini tecrübenden dolayı artık biliyorsun. Hocam ben 4 silindir klasik gençlik zamanlarımda 4 silindir işte süper sport, racing motorlarla başladım. Sonra evlendim, çoluk çocuğa karıştım. Dedim Allah Allah böyle bir ekonomik bir arada param bütçem derken bir KL 500 ile başladım. Endurocu oldum. Dedim artık benim yaşım endurocu yaşıymış. Yani enduro derken işte ADV, Bike Adventure motor, macera motoru. Sonra dedim hak yolu bu. Artık bizi 3 silindir, 4 silindir sarmaz. Dedim budur. Temele geri dönüş. 2 silindir. Aynen 2 silindir de değil aslında. Yani 3 silindir, 4 silindirin keyfi çok daha hala beğeniyorum. Yani hani bir Triumph'ın yani Tracer 900'ün de vardı. 3 silindirin keyfi ayrılmaz. Yoldan çıkmak için bu tarz bir motora ihtiyaç var. Karadeniz'in yaylasına gittin. Karadeniz'in sahil yolundan gidip gelmenin ne esprisi var? Yok. Oradaki yaylaya çıkacaksınız. Oraya da bir tane binararla çıkamayacağınıza göre çıkanlar var manyaklar. Ama biz değiliz en azından. Tabii ki böyle bir ADV motor, işte bir tane enduro değil ADV motor lazım. Biraz yoldan çıkmak için, güzel yerleri görmek için. Bir de kural hocam, yolu ne kadar bozuksa varacağın yer o kadar güzeldir gibi bir evrensel kural var. İşte çantamızı takıyoruz. Eşimle bazen, çoğu zaman tek, arkadaşlarla kamp, kum, dağ, bayır. Onun için de toprağa girerken. Evet. Kanalımızın klasiği olarak önce olumsuz yanlarından başlayalım. Kullandığın diğer motorlara göre bu motorda arayıp da bulamadığın ya da şu olsaydı daha iyi olurdu dediğin şeyler var mı? %100 mükemmel motor diye bir şey yok. Hani ihtiyaçlara göre, kişinin ihtiyacı, zevkine göre değişik şeyler var. Ama ben artı taraftayım. Yani ben yıllarca işte dediğim gibi bayağı motor deneyimledim ve Japoncu olduğuma karar verdim ben. Ben bence Japoncuyum. Bu da bir Japon. Japon olduğu için sorunsuzluk, ekonomiklik, işte az yakar, çok kaçar konusunda ve bundan memnunum. Tabii ki bazı eksi demeyeyim de hani olsaymış ne güzel olurmuş dediklerim var. Mesela şöyle başlayayım o zaman. İlk bence Yamaha teknolojiyi geriden takip ediyor. Yani şuradaki ekran bile hız gösterge, TFT ekran değil mi? O normal eskiden biliyorsun analoğa benzer sadece işte Casio saat gibi bir tane gösterge vardı. 2023'te geldi. Hani daha önce gelebilirdi. Bir 4 sene bekledi bu dijitale geçmek için. Şimdi 2025 yeni bir tane güncellemeler var. İşte elektronik gaz kolu. Ondan sonra mod falan filan işte hani arazi modu bilmem ne modu var. Onun için çıkması için 2025'e bekledi. Yani bence teknolojiyi 3-4 yılı geriden takip ediyor. Fiyatı da az buz değil. Bence o teknoloji kısmını biraz eksik bırakıyor. Daha önce yapabilirdi ama kimisi de bunu o yüzden seviyor. Hardcore böyle araziciler var. Yani o tabii ki böyle elektronik gaz istemiyor. Onun tepkimesi geç. Şöyle tel olsun, dağa bayıra çıkayım. Poltares gibi motoru kullanayım diyen adam için tabii ki o teknoloji düşmanı onlar. Onlar hariç. Ama ben ortalama bir sürücüyüm. Asfalttan da gidiyorum falan filan gibisinden güzel olabilirdi. Biraz daha teknolojik önceden takip etse iyi olurdu. Ama zaten bölündü artık. Extreme'i var. İşte bu World Raid var. İhtiyaca göre. 2025'te 2'ye ya da 3'e bölünüyor sanırım. Tam bilmiyorum. Evet. Ama çıksın göreceğiz. World Raid çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Bu 2023'te çıktı. İlk yani ondan sonra almıştım. Yani teknolojiyi biraz hızlı takip etse iyi olur. Bir de bazı yerlerden mesela az önce konuşurken şu LG kalitesi. Arabası. El arabasının aynen tuttuğumuz şey gibi yani şu şöyle daha güzel böyle dokunduğun zaman güzel bir hissiyatı olan ilk bindiğim zaman bu tuhafıma gitmişti. Aynen. LG hatta Touareg'de karşılaştık. Tabii LG zaten İtalyanlar design ve mobilya işinde bir numaralar. Mesela Touareg'in koltuğuna bindiğiniz zaman bu böyle bakınca çok serttir diyorsunuz. Yani bu koltuk hani poponuzu acıtacak diyorsunuz. Ama ondan sonra bir biniyorsunuz hani adamlar mobilyadaki yeteneğini motora da vermişler. Koltuğu böyle çok rahat. Şunu tuttuğunuz zaman daha güzel yumuşak bir dokusu var. Yani daha güzel böyle atıyorum bu normal düz bir
İşte kumaşken o sanki saten gibiydi gibi. Küçük noktalarda güzellikleri vardı. İtalyan olduğunu hissettiriyorlar. Aynen İtalyan kalıyordu. Ya da kaydırmalı debriyaj yok bunda. Tabii bunu araziye çıkan yine istemiyor. Çünkü neden toprakta kaydıracak işte hani hoplayacak, zıplayacak. Onun için okey. Ama ben asfaltta kullanacaksam bu opsiyonu en azından sunabilir bana. Kaydırmalı debriyaj olsaydı olurdu. Touareg'imi sattım. Ertesi gün bunu almıştım. İlk böyle Bornova'dan dönüyordu. Karşıyaka'ya döneceğim. Sonra normal Touareg gibi kullanır gibi böyle bir araba çıktı falan. 5'ten 3'e taktım. Sonra debriyajı bir bıraktım. Ana bir baktım arka tekerlek kayıyor. Çünkü neden? Çift kaydırmalı debriyaj yok. Alışmışım rahata Touareg'de. Ana dedim demek ki bunu da böyle. Bunun gaz ondan sonra debriyaj kontrolü daha dikkatli olmamız gerekiyor. Benim naçizane bir yorum var. Şimdi motorlar yol emrosu diye geçiyor, ADV diye geçiyor. Yani buna bence kaydırma viraj koymaları lazım. YouTube'da izlediğimiz o adamlar, atlayan zıplayan kaydıran adamlar. Onlar olmayacak. YouTube'da izlediğimiz adamlar onlar. Evet. Hani onlar da ekstrem insan. Onlar ortalamanın çok üstü yani %10'luk kısımdalar. Bir de sürüş modu koyuyorsun. Abi şu kaydırma devreci açık kapatayım ben. Yani toprağa da girdiyse öyle bir yeteneğin varsa da sürüş modunu açık kapatabiliyorsun. Ya da onun kararı bana kalsın ama. yani şunun ABS aç kapa bile sonradan geldi. Ya da şöyle diyeyim. Sonuçta bunda tüplüs lastik yok biliyorsunuz. Yani normal iç lastik işte tüp var. Bunun sana opsiyonunu bırakıyor. Sonuçta siz tüplüs bir jant bile yapsanız sen araziye gireceksen ona tüp tak. Yani bu mümkün senin için. Ama benim için bu jantla hani buna tüplüs lastik takmam mümkün değil. Hani ona da bir opsiyon ya da fiyat farkıyla hani ben bunda bir tüplüs lastik olsaydı hoşuma giderdi. Ama tabii araziye giren insan onu sevmiyor. Çünkü neden biliyorsunuz? Tüplü lastikle araziye girdiğin zaman sen daha iyi biliyorsun. Hava kaybediyorsun, hava kaçırıyorsun. Bakıyorsun lastiğin sönmüş. Kayaya ona bunu zıplayayım derken. Onun için ihtiyaç. Paul Tares gibi adamlar, ekstrem adamlar için evet bu teknoloji iyi bir şey değil. Zaten istemiyorlar. O yüzden bunu alıyorlar. Benim gibi. Onlar şimdi %10'a satıyor onları. Kalan %90 onu istiyor aslında. Evet. Olsun, şu olsun, bu olsun. Bütün diğer rakiplerinde olduğu için sen de ister istemez arıyorsun. Yani sonuçta fiyat olarak muadillerine bakıyorsun. Her şey var. Klasik Touareg'le hep karşılaştırılır ya Tenere. Touareg'de aynı fiyat bandındaydı. ABS var, mod var, traction kontrol var, çift kaydırmalı debriyaj var. Ondan sonra ABS açma, kapama, ön, arka hani her şey vardı. Sonra işte TFT daha güzel bir ekranı vardı. İşte benzin, yakıt, hani devir, mevir her şeyi görüyorsun. Bluetooth cihazını alırsan cep telefonunu bağlıyorsun gibi bir sürü şey vardı. Ama mesela bunda o yoktu. Ama kimileri de bunu istemiyor tabii. Ona da saygı duyuyorum. Ama isteyen var. İstemeyen zaten okey. Ama isteyene bir alternatif yok. Olsaydı güzel olurdu. ECU koymuyorlar mı bu motora? Şunu yazılımı açıp kapatsınlar. Çok zor değil. Sağ tık aç, sağ tık kapat. Ama sağlamlık zaten okey. Onda hiçbir şey yok. Zaten işte Paul Tares'in kullanış tarzını görüyorsunuz. Ya da Instagram'da falan görüyorum böyle dağ bayır çılgın hoplayan zıplayanlar. Makineyi öldüremiyorlar. Artısı da bu. Belki de bu yüzden hiç mesela Yamaha bence girmiyor topa. Ben bunu yaparsam diye veya bir şey olur mu? Çünkü ama gerçekçi değil yani. Nasıl gerçekçi değil? Benim de lastikçi bir abim var. Lastik satıyor işte falan filan. Bir tane Almanya'dan YouTuber Vale Ontur diye Alman bir adam. Geldi Instagram'da Türkiye'ye geleceğim yazmıştı. Sonra ben adama yazdım ha Türkiye'ye gelirsen işte dedim ben İzmir'deyim yardımcı olurum. Sonra Almanca da biliyordum. Almanca yazdım. O yüzden de sen hani daha yakın hissetti herhalde. Karo 4 lastik istiyor. Dedi Türkiye'de bulur muyuz? Dedim buluruz tabii Karo 4 vardır. Sonra aradım sordum. Lan gerçekten çok az. Yani motolastikte vardı. İşte getireceğiz. Yeni geldi falan dedi. Abi dedi biz hiç daha bir GS'e Karo 4 takmadık dedi. Çünkü neden? Karo 4 biliyorsun full arazi. Hani böyle tırtıklı. Yani off-road lastiği. Bütün çünkü neden? Türkiye'deki GS'çilerin hepsi asfalt gidiyor yani. Piknik yerine böyle toprağa giriyorsa giriyor. O yüzden hiç getirmemiştik diyor. Bu ilk takacağımız adam olacak dedi. Sonra nitekim o adam Türkiye'ye geldi. Türkiye'yi bayağı tur yaptı, gezdi, tozdu. Dağ, bayır, taş, toprak Karo 4 ile gitti. Adam lastikçi diyor Karo 4 isteyen hiç olmadı diyor. Yani bu da öyle. Hani biz de ne kadar hopluyoruz, zıplıyoruz. Hakkını veriyoruz mu? Hakkını ne kadar veriyoruz? Tartışmalı. Yani ortalama sürücüler için tabii profesyoneller için hiçbir şey demiyoruz ama o da dediğim gibi çok küçük bir azınlık. Mesela başka bir Tenere 700 vardı incelediğimiz Serhat'la beraber. Serhat da gerçekten her hafta sonu dağ bayıra vuruyordu Tenere'sini. Ama bak dağ bayır zaten gidiyor. Okey Yamanlara falan ben de gidiyorum. Toprağa giriyorum işte elektroniği kapayalım arkada hani çift kaydırma debriyaj olsun diye böyle hoplayan, zıplayan, uçan var onu yapan da var tabii ama yani maalesef yapamıyoruz.
Keşke yapabilsem ama yapamıyorum. Bir de çok pahalı motorlar. Türkiye'de kıyamıyoruz. Yabancılar bunu yapabiliyor ama o kadar para ver. Şuradan düşürünce böyle bir Eyvah. düşünürsün. Aynen. Yani maalesef öyle bir gerçeklik var. Para gibi. Şeyi hissettiriyor mu? Şimdi World Trade'de 2 tane tank var. 23 litrelik kocaman bir tankı var ve Tenere'ler genelde çok ağır. Yani yukarıda olduğu için Ağırlık merkezi yüksekte. çok ağırlık hissettiriyor. Sende öyle hissettirdi mi? Hissettiriyor. Bunun olayı zaten World Trade serisinin çift depo olması. Normalkileri 17 litre alıyor galiba. Bu 23 litre. Haliyle fazladan sana ağırlık getiriyor. Daha büyük bir depo lazım. Baktığın zaman kocaman bir depo var. Fazla litre sana bayağı bir ağırlık getiriyor. Normali 204 kilo, bu 213 galiba kuru ağırlığı. Bir de benzini koyduğun zaman 20 kilo fazla yük demek. Bu normal Tenere'den deposu 4 santim daha alçaltıp yanlara vermişler ki hani ağırlık Kompanse aynen diye. kompanse etmek için, biraz düzeltmek için ama ağırlık hissettiriyor. Kesinlikle ağır hissettiriyor bazen. Benim alma sebebim de buydu. Ben de ağırım. Biraz da boyum büyük. Boyum 1.95. Kilom maalesef 110'ların üstüne çıktı. Bunu daha boyuma, kiloma uygun küçük bir şey motora bindiğiniz zaman altımda eşeğe binmiş gibi kalıyor. Affedersiniz. Daha büyük bir motor alayım diyordum. Bu da tesadüfen İzmotor'un önünden geçerken gördüm. Dedim depo büyük, güzel, harika bir şey. Dedim bana uyar diye aldım. Ama evet, özellikle o taş, toprak, arazi kısmında bu hem ağır hissettiriyor hem bunun sele yüksekliği 89, normal Tenere'den 87 galiba. 2-3 santim daha yüksek. Yani o yüzden böyle ayağını basma özellikle 1.86 iseniz zor. Bir o ağırlığı zaten bir kere böyle kaybettiğiniz ayağınız yere basmadığı an muhtemelen yerdesiniz. Bir de World Trade'de düzlüğüne farklı olarak süspansiyonu farklı olduğu için bir 220 mm daha da yüksek çalışma aralığı var. Düzü 200 yani kayaba. Aynen. 200 mm. İşte o da bir yükseklik kazandırıyor. Aynen. 2 santim Sele oradan. de dediğim gibi o yüzden 89 santim, 2 santim daha yüksek. Ben bile 1.95 olmama rağmen bir yerden dönerken şöyle falan ayağım boşa çıktı mı, ay basmayacağım mı gibi, özellikle toprakta falan giderken böyle ayağım çukur bir yere attığım zaman ilk basamadığım anda hani böyle korkutuyor biraz. Touareg'den sonra yüksek geldi. Yüksek ve ağır geldi galiba. Yüksek ve ağır geldi. Touareg'de 204 kiloydu ve daha alçaktı. O yüzden mesela bunun bence World Trade'in hani virajı da biraz o yüzden kötü. Touareg'de daha rahat dönüyordum. Bununla bazen böyle düşünüyor. Hani 5-10 kilometre daha yavaş dönüyorum diyebilirim. En ilgi çekicisi de çift depo. Herkes abi bu çift depo, çift depo. Abi bu Onu çift depo. soracaktım şimdi. Benzinciye gidiyorum. Abi bu çift depo. Ben hiç çift depo görmedim. Sonra da anlatıyorsun. Eski KTM 900'ler, Paris, Dakar falan diyorsun. Hani anlat aman diyor hani. Abi işte. Geçen de bir tane yine World Trade'ci arkadaşım var. Instagram'dan takip ediyorum. O da yapmış, tamam mı? Bir benzinciye gidiyor. Benzinci abi bu neden çift depo? Abi burası benzin, burası LPG diyor. Abi buna benzin basıyoruz, bu LPG. Yolda ben bir LPG benzin geçiyor. Abi öyle mi falan diyor. Lan 4 milyon izlemiş. Reels'i 4 milyon izlemiş. Adam benzinci de inanmış garibim. Bana da çok soruluyor. Neden çift depo? Bir tanesinden dolunca ikisi de doluyor mu? Hoca bir kere geçmişe gönderme var. Paris Dakar, KTM 990'a gönderme var. Bir de dediğim gibi biz buna 23 litre benzin koyacağız. Fazladan 6-7 litre benzin. Deponun bu metalin ağırlığı derken 15-20 kilo fazla ağırlık. O yüzden bunu kenara yaydıralım demişler. Depo kapağını nereye koyacağız demişler. Depo kapağını nereye koyalım demişler. Dediğim geçmişte KTM işte o Paris Dakar uğruna bir gönderme yapmışlar ve çift depo koymuşlar. Bu iki depo da birbiriyle bağlantılı ama tabii ki güzel mi? Zorluk çıkarıyor. Benzine gideceğim zaman, ben fullleyeceğim zaman iki depoyu da açıyorum. Hani böyle ikisini de aç. Hatta onu anahtarı çıkarabilmem için şöyle yapmam gerekiyor. İkisini açacağım, sonra benzinci dolduracak. Bir sürü ekstra iş çıkıyor. Yani biraz zor oluyor. Güzel koktu değil mi? Normalde işte 200-300 liralık, 500 liralık alacağınız zaman boşken sola dolduruyorsunuz. Soldan sağ depoya bağlantı var. Motor hızı 15 kilometrenin üstüne çıktığı zaman soldan bir benzin pompası yardımıyla sağ depoya da pompalıyor. Sonra dengeye gelince duruyor. Tam tersi oluyor mu? Sağa dolunca sola basıyor mu? Hiç denemedim aslında. Denemedim ama muhtemelen bir sorun yaratacağını sanmıyorum. Ama şöyle bir güzelliği oluyor. Yani sol depoyu mesela işte içinde azıcık benzin varken 300-400 liralık alıyorum. Göstergemde full gösteriyor. Ana bir bakıyorum lan 400'e depo doldu. Nasıl bu falan filan mutlu hissediyorum.
Ama sonra bir 2-3 kilometre gittikten sonra bir bakıyorsun oradan zzzz inmeye başlıyor. Demek ki gösterge de sol depoya bağlı. Sonra bir bakıyorsun sağa pompalıyor. Ayda yarım depo indi. Tüh ulan fullledim sanıyordum. İki tane yapmalarının sebebi mesela çok uzun yollara çıkanlar için oldu da bozuldu bir tanesi. Kanatların kırıldı, bir şey oldu ya da ne bileyim içinde anahtarı kaldı. Yedekli olması amacıyla mı yapmışlar belki de? Dakar'da mesela Bence onlar da sorun yaşıyordur. Bilmiyorum hani emin değilim ama onunla alakası olduğunu sanmıyorum. Ama güzelliği hoca size 500 kilometreye yakın menzil sunuyor 23 litre. Çok iyi. Yani ben yolda durmayı sevmiyorum. Hani böyle 200 kilometrede 150 kilometre bir duralım, bir çay kahve içelim. Ben özellikle uzun yola gideceksem hani 200, 300, 400 kilometre durmadan gitmeyi seviyorum. Isınmışken tam lastiğin ısınmış, havaya girmişsin. Sen de ısınmışsın. Ben de ısınmışım. Hani ne güzel dönmeye başlamışım. Yani bazen öyle sigara içen arkadaşlarımla tura çıktığım zaman oluyor. Abi şurada bir sigara içelim. Ya niye gidelim ya? Ya basalım biz. Sigara sağlam zararlı zaten. Motor faydalı gidelim. Yani o işe yarıyor. 500 kilometre menzil sağlıyor. Güzelmiş. Eksilerinden çok dağıldık. Yani gömelim. Selesi rahat mı? Selesi Bence rahat ya. Benim çok hoşuma gitti sele. kötü değil. Ama çok iyi dedik. Mesela eşim bindiği zaman Afrika TV'nin selesi daha rahattı diyor. Sele yani artçı görüşü dersem eşim Afrika TV'm vardı ondan önce. O daha rahattı diyor. Ki ben de diyorum Touareg'in selesi daha kötü gibi gözüküyor. Hani Touareg'in fotosuna baktığın zaman böyle hani Dümdüz kalıp gibi bir dümdüz şey kalıp gibi. gibi. Ama değişik bir şey böyle anladın mı? Hani böyle BİM'den kamp yatağı almıştım şişme yatak. Lan bu kadar kalın diyorsun ki bu daha rahat olacak falan. Sonra bir de AliExpress'ten Nature Hike nasıl deniyorsa böyle şişme bir şey var. Kalınlığı bu kadar. Ondan sonra kampa gittiğim zaman herkes eşim falan ben o BİM'den aldığımızı alalım ben alalım diyor. Lan bu sefer pudingin üstünde yatıyorsun da devamlı gece sallanıyorsun gibi tuhaf bir şey. Sonra benimki ortopedik yatak gibi. Şu kadar kalın ama o daha rahat. Touareg'in koltuğu da öyleydi. Hani rahat değil gibi gözüküyordu ama süper rahat. Hani bu o kadar rahat değil ama tabii şikayet edecek değil. Daha önce kullandığım başka motorların koltuğu daha rahatsızdı. Tracer 900 vardı. Çok kötüydü. Çok rahatsız ediyordu. Afrika TV'nin de nispeten daha rahatsızdı. Bir uzun tura çıkmıştık. Yani artık bisikletçi taytı giyin. Bisikletçi taytı giyiyorum. Sünger destekli. Aynen jelli. Anca öyle dayanabiliyordum. Seleyi de kötüleyemedik. Biraz gömelim diyoruz ama motoru ama bulamıyoruz. Gücü nasıl? Touareg'le çok rahat karşılaştırdık. Touareg zaten 80 beygir pardon 80 ya da 82 idi. Bu 74 bir şey. Özellikle bence beygiri biraz daha iyi olsa iyi olabilirdi. Bu sonuçta daha ağır olan versiyonu. Ağırlığı kaldırabilecek 77 yap mesela. Kaldırıyor da hani 3-5 takviye fazla beygire kimse hayır demezdi diye düşünüyorum. Hani biraz daha beygir olsaydı hatta konuşuluyor. İşte Tenere'lerin işte Tracer 900 motoru koyalım, CP3 motorunu koyalım, 3 silindirli Tenere 900 gelecek mevzusu. Yani bu bütün söylemler bundan kaynaklanıyor bence. Biraz hani, daha güç istiyor. O da uzun yolda yani olmazsa olmaz değil ama olsa kimse hayır demez. Fazla gücü kimi sevmez abi versin işte beygir versin. Kim der ki niye yapmışlar bunu üstüne? Yani adam vermiş sana şunu 80 beygir yapsa 90 yapsa itiraz eden olmazdı. Yani en azından ben etmezdim. Biraz güvenli bölgede kalıyorlar gibi hala. Japonlar nedense biraz küçük masraflardan kaçıyor işte elcik gibi ya da işte camı biraz daha belki tur camına yakın yapayım. Hani rüzgar alması nasıl? Biraz alıyor. Zaten boyum da uzun ama ben rüzgarı da seviyorum. Sırf arkada böyle korunaklı bir yerde gideyim, hiç rüzgar almayayım, saçım dağılmasın. Yani o tarz değil. Acık rüzgar alıyoruz. Hiç şikayetçi değilim, ben onu seviyorum. Hiçbir zaman hiçbir motoruma tur camı ya da şuraya ekleme taktırmadım. Rüzgarlı okeyim ben. Yoksa rüzgarı sevmesem motora binmezdik. Motora binmezdik arabayla paşa paşa giderdik. Güzel. Ama olabilirdi. Bir işte koruma demirleri, orijinal koruma demirleri biraz daha ağır. Şikayet değil aslında bu. Ama mesela ben Cross Pro taktırdım. Bu alüminyum. O yüzden sanırım 2-3 kilo daha hafif ya da 1-2 kilo neyse tam emin değilim. Orijinal Yamaha demirleri biraz ağır kalıyor. Belki alüminyum yapsa daha hafif olurdu. Yamaha'nın orijinal aksesuarları biraz daha pahalı aynı zamanda. Hani Yamaha çanta takımı alsam, üçlü çanta alsam benim taktığımın muhtemelen 2 katı olurdu. Ki üstündeki çanta da çok güzel bir çanta bu arada. Evet. Ne oluyor bu World Trade'in fiyatları? Uçmuş gitmiş. Tamam ekstra bir sürü bir şey var ama fiyatı... Evet, Tenere'lerin en pahalısı bu. Tenere'lerin en bayağı da pahalı. Fiyat farkı epey var. O yüzden de sanırım ikinci eli biraz daha zor. Çünkü herkes hani bütçesine göre daha yakın ya da hani alıyor. İkinci elde satarken World Trade biraz daha değer kaybı oluyor. Zaten her şeyin fiyatı uçtu günümüzde maalesef. Bu da pahalı. 2024'leri satıyorlar. Sanırım 756 bin lira. Yani az buz para değil. Atıyorum ama düz Tenere sanırım 756 iken o 560 mı öyle bir şey galiba. Hani tam emin değilim.
Arada bir fiyat farkı var. Hani fiyat farkı olarak arada sana ekstra teknoloji sunmuyor. Sadece daha büyük bir depo. Daha iyi bir rüzgardan korunma. Şu deflektörler falan filan. Hani rüzgarı da az yiyorsunuz ama... Ya o parayı hak edecek ne var bunda? Ön amortisörler, gidon amortisörü, aynen. rüzgardan koruması, Öğlins amortisör var. Kayaba süspansiyon var. çift depo. Aynen, çift depo var. Kalan her şey aynı zaten. Kalan her şey aynı. Motoru aynı. Hani motorun yazılımı işte oranları, Her şey dişli oranları her şey aynı. Ama fiyat olarak yani farklı. biraz fark var. Yurt dışında kullananlar şeyi düşünüyor. Mesela yurt dışında tabii olanaklar çok fazla olduğu için alıyorlar. Ön amortisörü hemen yaylarını değiştiriyorlar, yağlarını değiştiriyorlar. Yapanlar var. Hemen kendine uygun adam ağırlığına uygun ayarlıyor ediyor. Diyor ki benim buna ekstra para vermeme gerek yok zaten. Ama biz ne yapıyoruz? Bunları yapamayacağımız için kayaba olsun, işte o gidon amortisörü olsun, bir şey ek olsun. Ondan sonra o farka değer mi diye düşünüyoruz. Ama bence fark ediyor ya. Ben dediğim gibi bunun uzun yol, düz yolda asfaltta giderken performansından memnunum. Yani offroad'dan o kadar memnun değilim. Bu da benim yeteneğim sınırlı olduğu için sanırım. Gidon amortisörü basit bir şey ama mesela işe yarıyor. Gayet güzel. Zaten... Stable, böyle dümdüz çizgi gibi gidiyorsun. Africa TV'nin Adventure Sports'un vardı, L2'm vardı. Onu andırıyor. Yani hissiyatı o. İşte beygir dediğim o. İşte sanırım 100 beygir falandı. Hani bu ise 72-74 neyse 80-90 olsaydı daha keyifli sürüşler olurdu. Yani bunda benim konforlu sürüşüm 130-140. O zaman 160-170'lerde daha az vibrasyonlu, daha güzel sürüş olur diye düşünüyorum. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü. Versin Yamaha, duy sesimizi. Ne diyeyim? Yamahacılar şimdi izliyor bunu. Ne diyor ya bunlar böyle? Türkiye'de servislerden şikayet ediliyor. Servis belki bir tık daha iyi olabilirdi. Serviste yaşadığınız kötü bir tecrübe var mı? Şimdilik hiçbir arıza, hiçbir sorun yaşamadığım için sadece klasik ilk aldığım zaman ilk BİM bakımına götürdüm. Bir de geçen işte 4000'de yaptırmıştım. O da yıldan. Geçen yıl çok motor kullanamadım. Yılı geldi diye yağ değişimine gitmiştim. Yani ondan bir sorun, bir şeyim olmadı. Ama mesela orada zincir ayarı falan yaptırmıştım. Hani böyle daha böyle tamam böyle göz kararı yaptılar. Hani bir üstüne oturup daha güzel yapsalar olurdu. Tek şikayetim, bu da büyük bir sorun değil. Sonra motoru yıkayalım mı demişlerdi. Ondan sonra Yamaha servisi, orijinal servisi İzmir'de. Sonra yıkayalım dediler. Ya demez olaydım. Motorumu yıkayıp temizlemek değil, motorumu kirletmişler. Yani ben mesela atıyorum bir Tracer 900 GT Plus aldım 1 milyon lira. Bir FJR 1300'üm var. Hani çılgın şeyler, paralar. Emin olun yani o yıkamayı görüp hani böyle su döküp şalaşop sonra kirli bir bezle ulan her taraf daha çok kirlendi. Böyle harap yaptı. Sonra gittim kendim bir daha yıkadım. Yıkamasaydı daha iyi olurdu. Hani sonuçta motorlar 700, 800, 900'lük motor var. Maden hani kimisi su tutmuyor. O kadar hassas insanlar var. Hani yıkayacaksanız gerçekten güzel yıkayın. Ya da yıkamıyoruz deseler ben ona okeydim. Yani bu büyük bir sorun mu? Değil. Ama ben bir dahaki gittiğim zaman yıkayalım mı diyecekler. Ben sağ ol baba ben kendim hallederim diyeceğim ve kendim yıkayacağım. Öyle. Servis olduğu için insan ekstra bir yani ortalama standartın üstüne bir şey bekliyor her şeyde. Hocam sen aslında servissin. Sana bu belgeyi sertifikayı vermişler bir şey sunarken bir farklı sunman, kaliteli sunman lazım ki adam bir daha sana gelsin. Şöyle oldu mesela, dediğim gibi zincirimi işte biraz bolardığı için ayarlatmak için hadi bir arkaya gideyim dedim, zincirini ayarlayacağım ben gibi. Sonra showroom gayet güzel, böyle Hollywood, Kaliforniya gayet güzel. Ondan sonra arka servise gittim, küçücük bir alan. Suriye, Irak. Arka taraf öyle bir dağınık hani şeydi yani öndeki tamam gerçekten showroom harika güzel. Arkada öyle bir şey olmadığını gördüm. Yani böyle ortam biraz dağınık, hani pis dağınık, hani bir sürü insan bir şey vardı. O showroom'da insan daha güzel, böyle laboratuvar gibi bir servis, daha güzel çalışılan, daha temiz, daha dikkatli bir yer bekliyor. Öyle değildi. Ondan sonra dedim bu yıkamada normal, yıkamasalardı daha iyi. Sanırım Tenere 700'lerde 2023'te bir debriyajdan dolayı bir geri çağırma oldu. Geri çağırma oldu aynen. Ondan sonra internet sitesinde Yamaha'nın sayfasında işte ruhsattaki seri numaranızdan girip geri çağırma var mı yok mu görüyorsunuz. Debriyaj ayırmıyor diye bir mevzu vardı. Ondan sonra mesela ben kendi kime girdim. Benimki de 2023. Ondan sonra girdim. Sizde bir geri çağırma yok dedi. Ama bazı işte Facebook'taki, WhatsApp grubundaki işte böyle Tenere gruplarında gördüm. Hani bayağı gidip debriyajı geri değişinden değişenler var. Hatta değişti ama sorun devam ediyor diyenler de var. Ama değişti, harika oldu, sorun çözüldü diyen de var. Yani her zamanki bütün Türkiye gibi 50-50'yiz. Memnun olan var, olmayan var. Ama benim yoktu. O yüzden herhangi bir geri çağırma olmadı. Güzel denk gelmiş. Yani şans sanırım, evet. Yani servis bakım maliyetleri nasıl? Valla şaşırtıcı değildi. Hani beklenebilecek kadar. Yani en son işte o yağ değişimini
Yani 3000 gibi falan bir para vermiştim galiba. Mayıs. Ama sadece Yok, hangi ay? sanırım Kasım, Aralık gibi bir şeydi. Yani Aralık, yakındı daha. Aralık 5-6 ay önce. 2024. Öyle bir şeydi. Yani 3000 küsür müydü, 4000 miydi? Şimdi yalan olmasın. O civar. Yani belki biraz hafif acıttı diyebilirim. Ama benim için sürpriz, çok ucuz ya da çok pahalıymış değil. Yani beklentim doğrultusunda servis haliyle yani bir yağ filtre değişti. İşte bir zincir gerildi, kontrolü falan filan. Japon makinede daha ne yapacaksın? Normal geldi aynen. Japon'da da başka bir şey yoktu zaten. 3 küsür litre yağ alıyor. Yo, bu 2700 falan alıyor galiba. Öyle mi? Tabii. 3 litrelik aynen. Ha tamam, dur, 2700 alıyor, 3 litrelik açıyorsun. Aynen, 3 litrelik açıyorsun. MT7'ye çünkü öyle alıyordum. Aynen. 2.7 mi? 2 bilmem kaç işte. Yani 3 litrelikle çözüyorsun. Zaten CP2 bloğu 2014'ten beri falan üretiliyor. Hiç de Evet. değiştirmediler. MT-07 Hiç ellemediler. bilmem neler hepsinde var. Belki küçük güncellemeler vardı ama aynı şekilde devam ediyor. Sanırım sorunsuzluktan gidiyor galiba ya. Hani onu seviyor. Yaman'ın bütün 660 makinesi de öyle. Bir kere yaptılar. Adamlar bir daha hiç upgrade yapma. 600'lük yaptılar zamanında. Hiç hiçbir şey Demek ki değiştirmediler. biz yaptık daha iyisi olana kadar Adam budur diyor. Bir kere yapıyor, koyuyor. Tamam diyor. Bu bloktan diyor. Ben şey yapmam, sorun yaşamam. Sen yapsan motoru satsa sen de güncellemezsin. Hadi güncelleme. Oo, Çünkü kafa rahat. değişik bir bakış açısı. Yani sen talebi bir yerde kesmen lazım ki adam arzını güncellesin. Yani o da bir bakış Değişmek açısı. sebebi yok adamın yani. Satıyor. Ya çalışıyor diyor. Beygiri yeterli diyor yani ortalama. Hiç diyor sorun yaşamadım ben buna diyor. Devam. Yani. Özer de tecrübeli bir kullanıcı olduğu için motordan ne beklediğini biliyor. Ne beklediğini bilerek aldığın için çok gömemedik motoru. Çünkü atıyorum LG'ni sen onu bilerek aldın. Selesini bilerek aldın. Zaten karşılaştığın motor belli. Kötü ama benim için sıkıntı yok dediğin için motoru bu kadar gömemedik. Yani dediğim gibi teknolojiyi biraz geriden takip etmese, acık böyle küçük mesela şu elcik detayı, hani küçük şeyler, hani biraz paraya kıysaymış yama iyi olabilirmiş. Ama en önemli şey motor bence. Hani motorda sorun çıkmıyorsa günümüzde. Kroniği yok bildiğim kadarıyla. Mesela Evet. Touareg'im vardı. Kroniği var. İşte yakıt göstergesi bozuluyor. Aldım daha yeni bozuldu. Ya da işte bloktan yağ kaçırıyor. Yani bunda böyle bir şey olmadığı için Bir kere kontağı çeviriyorsun. Oldu. İşte sabah uyandım, çalışacak mı çalışmayacak mı gibi bir şey yok. zaten daha önce de başıma gelmişti. İtalyan kullananlar kroniklerden sıkılıp Japon'a kaçıyor. Daha önce Multistrada'm vardı 2012. Ondan sonra ilk sattığım şey, hemen satar satmaz Afrika TV'ne dönmüştüm. Allah'ım dedim sorunsuzluk, yola çıktığım zaman arıza çıkmasın. Aprilia'dan da öyle satmadım da aslında ama öyle kronikler, ufak şeyler işte böyle sorun. Hani yok bloktan yağ kaçırıyor, işte yakıt göstergesi Soru işareti bozuldu. olunca- İşte ondan kaçtığım için sonra Japon'a döndüm. Sanırım İtalyan'dan güvenli liman Japon'a kaçmak yaygın bir davranış türü. Ki bir araştırma okumuştum, İngiltere'de yapılmış. Multistrada kullanıcılarının motorunu sattıktan sonra, tabii bu yıllar önceki Multistrada, şimdi gittikçe kaliteyi arttırıyor. İlk aldıkları motor Afrika TV'nin oluyormuş. İngiltere'de araştırma. Neden? Çünkü yeter artık diyor ya, bu işte uyusu bozuldu, buzu bozuldu, o kronik, bu kronik. Afrika TV'nin bir Multistrada kadar heyecanlı ve hani enerjik, böyle güzel, sana haz ve zevk veren bir motor değil. Ama yeter deyip macera bu kadar. Sonra Yarın Japon'a çalışacak mı çalışmayacak mı Aynen. düşüncesindense az beygir olsun, az eğlenceli olsun ama gideyim. Aynen öyle oluyor. Yani bu da Tenere'de öyle oldu. Tabii ki bir de şöyle bir şey var. Aldığın motorun değerini korumak istiyorsun. Bu da Japon'da ve Alman'da daha güzel oluyor, BMW'de. BMW iPhone gibi. Japonlar da nispeten onun gibi. Değerini kaybetmiyor. O yüzden Tenere'den şimdilik memnunum. Gittiği yere kadar bakalım. Ama belki bundan sonra daha yüksek beygirli bir şey alacağım. Bilmiyorum. Hani GS mi? Doğru yolu bunlar. Hoca bak, ondan sonra ama ciddi, daha bugün ustamla konuştuk, tamam mı? Özgür'le konuştuk. Ya şimdi GS sevdiğimden değil ama GS aldım mesela. GS alsam ben şimdi iPhone 16 gibi. Mesela 10 yıl sonra o yine para edecek. Anladın mı? Para edecek. Yani değerini çok az kaybedecek. İtalyan'da öyle bir şey değil. Mesela Multistrada'ya 2012 baktım ben şimdi, böyle 350'lere falan satılıyor. Ya o motor zamanında çıktığı zaman 1,5 milyondu. Şimdi ben onu 1,5 milyona aldım. Sonra 10 yıl sonra 350 bin lira satacağım. Scooter alamıyorsun. X-Max fiyatı. Desmo. Aynen Desmo da artık biliyorsun kaldırıldı. Falan filan. Ama GS iPhone gibi. iPhone aldın. Şimdi iPhone 12 de para ediyor. 13 de para ediyor. 14 de para ediyor. Yani o yüzden sanırım BMW hani böyle devamlı koşturmak için motorumun kilometresi arttı, işte değeri kaybolacak, ikinci eli düştü gibi şeyden sıyırmak için sanırım BMW en iyi, ki örnek
Geçen 1,5 yıl önce Touareg'imi sattım. 450'ye satmıştım. Ulan hala ikinci el piyasası 450 lira. Yani ben satmamış olsaydım Türkiye'deki enflasyonda %50, %60 belki daha fazla zarar etmiş olacaktım. İşte ise Tener aldım. Tener'e enflasyon kadar olmasa da Yine de ona göre yani Touareg'e göre arttı. Touareg hala 450 liraydı. Eyvah Touareg aldık, kime satacağız? Sattık, ne alacağız? Kafası olacaktı. Yine gömemedik. Ne yapacağız? Artıya geçeceğiz. Hadi bakalım. Olumsuzluklarını bitirdik. Bitirdik. 2-3 tane vardı zaten. Olumlu yönlerinden bahsedelim. Başkaları daha çok olumsuz bulabilir tabii. Yani bu beklentiyle kişinin ne istediğine bağlıyla. Belki çok yüksek, daha güzel beklentiler olanlar var. Gömebilir. Ya zaten bizim videoların tamamen amacı kişilerin ne hissettiği, kişi Anladım. deneyimi, kullanıcı deneyimi. Yani o yüzden de belki olumsuz deneyim yaşayanlar da vardır. İşte motoru bir arıza vermiştir. Yani muhtemelen diğer markalara göre yüzdesi düşüktür ama olmuştur. Bence olabilir. Olumlularından. Olumlular neler diyebiliriz? Sağlamlık. Yani bence sağlamlık ki bunu tartışacak kimse yoktur sanırım. Yani şimdi İsviçreli bir Instagram'da adam takip ediyorum. Sentras Smith diye İsviçreli böyle Türkiye'de geziyor. Ulan o kıramadıysa ben bunu beceremem. Hani kıramam. Bunu ben onun kadar zaten kullanamayız. Adam ya ne şartlara sokuyor. Aynen. Yani muhtemelen sağlamlığı diyebilirim. Ekonomikliği diyebilirim. Klasik Japon. Başta dedim. İtalyan'dan Japon'a dönme sebebim. Yakıtı biraz daha az. Kronik arızasız. Sen kaç yıldan beri üretiliyor demiştin CP2 makinesi? 2014'te Aynen 2014'ten 2025'e gelen motorun bir kroniği olabilir mi? Olursa da yuh deriz. Yani olmadığı için. Yani kimse mi fark etmedi? Aynen. Yani CP3 motor, Tracer 900'lerin motoru da çok güzel. Her şeyi de kullanıyorlar zaten. İşte o XSR falan var. Hani 700'ü, 900'ü. Sorunsuzluk diyebilirim. Ben seyahat yapmak için aldım. Seyahat için servisi her yerde olsun. Aynen benim en özelliğim şey kendi depomda büyük olduğu için benzin deposunun büyük olması. Çok durmayı sevmiyorum. Sigara içmiyorum. Sigara içmediğim için 100 kilometre bir sigara yakalım, bir sigara yakalım olmuyor. Muhabbeti olmadığı için ben emin ol yani 300-400 kilometre gidebildiğim kadar gitmeyi seviyorum. Çünkü motoru niye alıyoruz? Abi hani gitmek istediğimiz yere daha kısa sürede varalım diye motor alıyoruz. Abi duralım çay içelim, duralım benzin alalım. Bana mantığına ters geliyor. O yüzden depoyu çok seviyorum. Sağlamlığını seviyorum, ekonomikliğini seviyorum. Servis her yerde var. Evet. Yani yurt dışına gitsen, işte doğuya gitsen, Erzurum, Hakkari her yerde bir Yamaha servisi var. Bir motor olduğu için hiçbir yerde bence Aynen. çekmez. Mesela bunun bir yeri bozulsa bunu bir araba tamircisi bile bakıp hani bir şeyini halledebilir. En azından bir YouTube videosu kesin vardır. Ama mesela Touareg'im vardı. İşte Gaziantep'e falan gittik. En son servis oradaydı. Oradaki Aprilia servisinden randevu aldık. İşte Hakkari'ye devam edeceğiz. Orada yağını suyunu gelmemesine rağmen değiştirdim. Çünkü ondan sonra bir bakıyorsun bir Malatya'da var, bir Gaziantep'te var, bir de Trabzon'da falan vardı. Değiştirdik ettik. Bu o kadar değil. Her yere gitsen bir sürü Yamaha servisi var. O yönden güzel. Büyük olmasını biraz seviyorum. Tabii aydınlatmasından memnunsun. Aydınlatmasından memnunum. Göstergedeki detaylardan çok memnunsun. Göstergesi tabii ki daha güzel olabilirdi. Yani şimdi hani şimdiki Çin mallı motorlarına bir bakıyorsun bir gösterge var. Hani böyle işte anlık tüketim bilmem ne. Bunda sadece menzili veriyor. Motor sıcaklığı, hava sıcaklığı. Başka bir şey yok yani. Ekranda bir şey yok. 10 sene sonra renkli yaptılar. Zaten aynen. O çok geç kalındı. Dediğim gibi teknoloji geriden takip ediyor. 2025'te şimdi daha büyük bir ekran yaptılar. Daha da farlarıyla falan oynadılar. Ufak tefek bir şeylerle oynadılar. Evet. Onu da çıkınca göreceğiz umarım. Ama farlarından memnunum. Ya da bunlara işte LED sinyal koymayı bile kaç yıl sonra yaptılar. Evet. O da 2023'te falan geldi o. Aynen 2023'te falan var LED sinyaller. Aksesuar her yerde bulunuyor. O güzel. Katlana bir ayna alacağım desen alabilirsin. Ne bileyim çanta demirlerinin işte SV Motek'ten tut, Givi'ye tut, Yamaha'nın orijinalini alıp bunda Cross Pro demir var. İşte ne bileyim Shot bilmem ne. Hepsini bulabiliyorsun. Alternatifi var. O fiyatına göre seçiyorsun. İşte Givi pahalıysa Shot al. Ya da o da pahalıysa GP Composite al. Giray seni hatırlıyoruz burada. GP Composite. Neyse. Ya sadece aksesuar da değil. Aynı zamanda mesela full grenaj takımı bile başka markalar üretiyor. Aynen. Birkaç öyle YouTube'da gördüm. Zaten adam arazi yapacaksa plastik depo alıyor ve yan sanayi granaj takımı alıyor. Düşsem kalksa da zaten o böyle yumuşak bir plastik. Onlar daha dayanıklı oluyor. Kırılmayan bir şey, böyle esnek bir şey. O alıyor takıyor. İşi bittiği zaman yeni duran orijinallerini takacak. Tertemiz. Motor yıpranmamış olacak. Bunu başka bir markada yapamazsın. Aynen. Sanırım millet o yüzden de araziye sokabiliyor. Yoksa çok daha pahalı motorları hani araziye sokmak yani bütçeyle alakalı. Bir de en sevdiğim sanırım herkese en fikir olur. Yani biz orta gelirli insanlar olarak motorun
değerini korumasını istiyorum. Japonlar, Almanlar bunu sağlıyor. Demin konuşmuştuk. Mesela BMW'ler, iPhone gibi her zaman para ediyor. 10 yıl sonra da para edecek. Satsan bir karşılığı var. Bazı markalar, Bazı İtalyan markalar. bazı İtalyan markaları ya da işte çok pahalı, yüksek fiyatlara aldığım bir motoru 10 yıl sonra satarken scooter parasına düşmüş oluyor. Yamaha da nispeten o gruba dahil değil. Ya çünkü BMW çok gibi. tutulan bir motor. çok Tutulan, sorunsuz bir sirkülasyonu motor. var. Aynen. Küçük altın gibi. Ben bunu satayım desem, aynen küçük altın gibi satayım desen satması daha kolay. Bir Ducati Triumph'ı satmak daha zor. Çünkü çok az bir kitleye hitap ediyor. Çok niş bir kitlesi niş, var. aynen niş kitlesi var. BMW'ler de öyle. 90 bin, 100 bin kilometre fark etmiyor. Satıyorsun. Bu da nispeten ona yakın. Yani ben bunu 30 bin, 40 binde binsem 3-5 yıl sonra satabilirim. Tabii ki ekonomik bir değer kaybı olur ama hani öyle devasa, gitti çöp fiyatına sattım olmaz. O yüzden de seviyorum. Yani ekonomi maalesef önemli. İleride bu pahalıya aldığın aslında dezavantaj, pahalıya aldığın ama ileride avantajı dönüyor aslında. Yani Değerini işte değer kaybetmezse öyle. Aynen, değer kaybetmediği için. Yani demin konuşurken söylemiştim. Touareg aldım. 1,5 yıl önce 450'ye satmıştım. Bakıyorum şimdi sahibinden.com'da hala Aynen. 450, hatta daha ucuzları da var. Yani ben onu elimde tutmuş olsaydım, hani yani şans tabii, bilinçli yapmadım. Tenere'ye geçmeseydim, o hala elimde dursaydı, param enflasyonun olduğu ülkede %40, %50 azalmış değer kaybı olacaktı. Üzecekti. Sattığım zaman yeni motor alayım diye bakarken eyvah diyecektim. Hani Scooter. yani işte bir şeyler hani biraz zorlanacaktım diyeyim. Ama bu nispeten daha iyi. Son 2-3 yıldır hani motor eskiden yatırım gibi olmuştu bir ara, 3-5 yıl önce. Alıyordun 2 katına, bir yıl sonra satıyordun, 2 satıyordun. O da artık pek kalmadı ama yine de enflasyona oranına yakın, biraz altında değerini artıyor. Kendini koruyor. Öyle ben aldım da zevkine biniyorum, Avrupa'daki gibi. Ben bunu çok sevdiğim için bunu biniyorum diyemiyorsun. Avrupa'da bunu alıyor, düzünü alıyor, ekstremini alıyor, bir şeyini alıyor. Yani- rahat rahat alıyor. Bir tane alıyoruz, ona biniyoruz, bakıyoruz, şeyimiz gibi. Yani motor alım tercihlerinde o da bir faktör. Yani şimdi bu benim rüya motorumda da ondan mı aldım? Değil. Bir ekonomik gerçekliği de var. Bütçem bu kadar. Alırsam değerini çok kaybetmez. Yani yine satarım gibi. Yoksa çok böyle dediğim gibi uçuk bir, çılgın bir model. Hani bu hayatımın motoru. Hiçbir motorda öyle olmadı gerçi de. Olsaydı yani. Onunla gelirdi muhtemelen. Evet. Mesela bunların da belli bir ekonomik ömrü var. Belli bir yaşa gelmeden, kilometre gelmeden satman lazım gibi. Böyle ekonomik gerçekler var maalesef. Fabrika lastiklerinden memnun musun? Hocam zaten bunun fabrika lastikleri Pirelli Rally STR. Sanki bu tarz motorların hepsinde demirbaş oldu. Benelli TRK 502'de var, 702'de var, işte Watch ise onda var, hepsinde var, Tenere'de var, Aprilia'da da vardı. Peki haksızlar mı? Çok güzel lastik. Gerçekten çok memnunum. 50-50 bu lastik. Böyle çok tırtıklı gözükmesine rağmen benim bütün beklentilerimi karşıladı. Viraja girerken de kendini güvende hissediyorsun. Güzel bir özellik. Evet, çok güzel lastik. 50-50 bir lastik de çok iyi. Yani bütün motorlara demirbaş gibi haybeyi takmıyorlar. Gerçekten güzel lastik. Bir sebebi varmış takma. Var, sebebi var. Fren. Frenler zaten Brembo. Bunu bir arkadaşım söylüyor. Brembo'yu beğenmeyen taş olur zaten. Yani Brembo, fren, yani Brembo'nun nesini beğenmeyeceksin. Sonra biliyorsunuz bu Extreme ilk çıktığı zaman kayaba amortisörlerle çıktı. En baba özelliği o. Yani memnunum. Gerçekten de fark yaratıyor. Diğer Tenere kullanıcıları da söylüyor. Zaten Extreme'leri de takmaya başladılar sonra. Kayaba da böyle aynen Pirelli Rally STR gibi başka motorlarda da hani böyle Çinlilerde bile kayaba takıyorlar. Sarı gold. Aynen, güzel bir şey. Bir de Öhlins gidon amortisörü var. Ya bunlar aslında World Trade yapan özellikler. Aynen, ekstralar Çift işte. top olması, gidon amortisörü, ayarlı amortisör, kayaba amortisör. Yani ayarlı amortisör, aynen. Şuradan sonrası düz Aynen. temeli zaten. Bunun kıçı aynı. Yani şu çanta demirleri normal Tenere'de oluyor. Hepsine de oluyor. Sadece tek fark eden ön taraftaki depo, şu daha geniş kafa falan filan. İşte çanta demirleri falan Amortisör bulunması, takılması çok büyük bir rahatlık bence. Diğer April'de Evet. de mesela dediğin gibi Yok. fabrikadan çıkarken Yok. yoktu. Ya da şöyle, Aprilia aldığım zaman Aprilia'da da bile yoktu. Ya Aprilia'nın bayisinde çanta alacağım, demir alacağım. Yok. İşte yazdıracaksın, şu o zaman gelecek, bu zaman gelecek. Ve atıyorum, şimdi rakamları sallıyorum. Yani 100 bin liraya koruma demiri, çanta demiri taktıracakken Aprilia'nın orijinali atıyorum 250 bin lira gibi uçuk bir fiyattı. Cross Pro takmıştım, bilmem ne takmıştım, şat çanta. Yani çok daha ekonomik. Yani 250 liraya hani rakamı Yani. sallıyorum. 100 lira Arada gibi. bir motor Aynen. scooter Çılgın bir parası para vardı. Yani Aprilia'nın orijinal parçası. Bunda öyle bir şey yok. Allah'a şükür bir sürü marka var. Hani ne istesen. Hala da üretiyorlar. Hala Aynen. da yenisi. hala da Givi'den tut, geliştiriyorlar. Mivi'den tut. İşte her şey var. Alibaba'dan, AliExpress'ten, Temu'dan Artık şeyler onlar da alınabiliyor. Evet, ona da vergi girdi. Yunanistan'dan şöyle bir tane depo üstü şu lock, easy lock diye bir şey var. Böyle Givi'nin yapıyorsun, takıyorsun. Ondan var. Mesela bunu Yunanistan'da bulmuştum. 40 euro gibi bir şey de almıştım.
Çantası zaten eskiden vardı. Ali Baba'dan aldığım bir çanta, uyuyor, evrensel. Tak, çanta işini çözdüm. Çift deponun avantajı bak, bu varken rahat rahat benzin doldurabiliyorsundur muhtemelen. Evet, dolduruyorum. Çıkarmana gerek tabii yok. ki. Yani ondan sonra ortada olsa ya da Her böyle türlü bağlamalı çıkarmak bağlama zorunda çıkar. kalacaktın. Ya da bir NC750 gibi. Şunu açayım. Giray seni andık. Giray şunu açayım da alttan. Şuraya çanta bağladık, şunu açalım. Öyle bir şey yok. Aprilia konuştuk. Ducati konuştuk. Her şey. Triumph konuştuk. Konu yine döndü dolaştı. Afrika bile konuştuk. Evet. Konu nereye geldi? Giray biz böyle artist depomuzu dolduruyoruz hiç yorulmadan gibi. Harika. Yani güzel. Yani böyle özellikleri var. Başka? Başka var mı aklınızda olan? Ya gidişi duruşu Gidişi duruşu zaten bahsettik. Yani başka ne olabilir ki? LG korumalar da orijinalde geliyor değil mi? Orijinali aynen LG korumalar orijinali. Yani bu ilk düşmede kırılacak bir şey. O da güvenlik için aslında kırılması. Aynen. Takabileceğim her şeyi taktığım gibi bir LG korumam eksik kaldı. Aslında buna da bir işte Akerbis falan bir Metallerinden. aynen bir LG koruma taksaydım. Yani güzel olurdu ama ne bileyim o kaldı öyle. O düşürmede işe yarıyor bir tek ya. Evet. Yani düşünce de zaten burası temas edecek zaten. Ama düşürmede de lazım oluyor işte. Düşürdün debriyajı kırdın mesela. bitti. Manet kırıldı gitti. Ayda dağda kaldın. Yani o yüzden önemli. Şu çanta demirlerini seviyorum. Düşürdüğün zaman o da bir koruyucu faktör. Yani ben sırf çanta için değil, yani düşer kalkarsan egzozun ezilmiyor. Tenere 700'lerde şöyle bir durum var. Nasıl bir şey? Egzozu şuraya bağlamışlar. Burası sabit bir parça. Düştüğünde ilk egzoz temas ediyor. Burası şaseden kırılıyor. Oo. Burası bağlamalı bir parça değil. Öyle Buralı mi? değil. Anladım. O yüzden hep egzozu içeri alma kitleri falan satılıyor. Böyle Olabilir. Camel ADV'nin falan var. Egzozu buradan dolandırıyorlar. İçeriden alıyorlar. Ya da Mivin. Ben de YouTube'da gördüm galiba. Hatta biraz daha yaklaşıyor böyle koltuk altı gibi neredeyse oluyor. Tam şuraya geliyor ki egzoz eğmesin onu. İlk şu parça değsin diye. Mantıklı. Bu da Güzel bir bir uygulama. dezavantajı. Ama işte ben bu işi çanta demiriyle çözdüm. Kimisi bundan seviyor. Kimisi de bundan sevmiyor. Kimisi de daha çok teknoloji istiyor. Yani bu işte dediğim gibi hani senin dediğin gibi kişinin ihtiyacıyla alakalı. Ben dağlara bayırlara hoplayacaksam ne yapacağım teknolojiyi diyor. Çünkü teknoloji sana sorun da çıkarabilir. Her biri- Gitti bozuldu. Ufacık bir şey. Hadi bilgisayara bağla da sıfırla Daha bir şeyleri reset yap. Onu nerede yapacaksın? Ama bu dediğin gibi elektronik hiçbir şey olmaması bir yandan güzel. Kimisi de istiyor işte falan filan. Çakmak girişi, USB onlar fabrika çıkışı var. Sadece Tabii ki çakmak. fabrika çıkışı var. Aynen. 12 voltu Burada var. bir USB'si var. USB'si var. Eski usul çakmaklık değil. Yani bir USB çıkışı var Aslında ama onu düşünmüşler. GPS, Selam MPS bağlamak için cep telefonu şarj olsun diye. Ama mesela bunda da sadece bir tane var. Hani ikili de olabilirdi. Hani sonuçta Ya da Type-C çıkış koyabilir. aynen Type-C çıkışı koyabilirdi. Kimi zaman işte GPS takıyorsun, cep telefonu takıyorsun. Aynı anda iki şeyi şarj etmek güzel olabilirdi. Yani günümüzde işe yarardı. Lazım. Ama bunda sadece bir tane var. ABS açma kapama var. İşte elektronik bir TFT. Adamlar onu bile minimum yapmışlar. Bir tane ismi koymuşlar. Evet ya o bir saçma yani. Hani az buz paralar da değil. Yani neden Aynı modülden bir tane daha şeydi 5 liralık parçadır. olabilirdi Baksana. yani dediğim gibi hani şu basit elcik kalitesini ne bileyim hani ben sevmedim. Gerçi kimisi de seviyordur belki ne bileyim bilmiyorum. Hoş olabilirdi. Neden yapmamışlar? Yapılabilecek çok şey var ama Sonuçta adamlar- Çinli bir motor aldığın zaman artık bir Çinli oluyor. Her şey var hani Her böyle şey var. ve fiyatları tabii ki daha rekabetçi. Pataküte her şey var hani. Dolu dolu, Elektronik dolu dolu. ne arasan koymuşlar. Onlar da onunla savaşıyor zaten. Öyle rekabet ediyor. Dediğim gibi 3-5 yıl geriden teknolojiyi takip ediyor bence. 3-5 yıl az oldu bence daha fazla. Yani Yamaha'da sesimiz artık ya. Koy şuna biraz teknoloji. Japonsun sen oğlum kendine gel Japon. Yapabiliyor yani, muyuz ya? Japonsun değil mi ya? Allah Allah biz yıllarca Japonları teknoloji sandık. Robot dedik bilmem ne. Adamlar en boşunu verdi yolladı bize. Ama kimisi de teknoloji sevmiyor işte ne bileyim. Ben sevmiyorum. Ben bir eksik söyleyeyim. Biz NC'de eksi olarak söylemiştik bunu. Abi ön çamur niye piyano bilek ya? Piyano bilek. Yani çamuru sıvadığın zaman çizilmiyor mu? Vallahi çizilmiyor ama bak öyle değil mi? Opsiyon koymuşlar. Çamurluğu yükseltme 1 santim yükseltebiliyorum bak. Vidalar 4 tane Bak somun. o güzel, o Evet. Touareg'de yoktu o. Öyle yok muydu? Touareg'de dümdüz. Bana değildir. Eksi mi değinsek artı mı değinsek bilemedim. Şimdi Dediğin gibi piyano bilek neden yapmışlar? Çizilmeyen plastik bir malzeme olsaydı daha güzel olurdu. Ama en azından şuraya hani çamura mamura girdin. Çamur sıkıştığı zaman çamurluğu kırmasın diye. Şurada 4 tane vidayla somunu gevşetip çamurluğu 1 santim kadar daha yukarı alabiliyorsun. ya belli Öyle rotan mesela çok çamurlu. Evet. Hadi bir tık en azından alayım da Evet. sıkışmasın. Öyle olabilirdi. Ama Çinli motorlarda bunu elektronik yaparlardı. Düğmeye basıyorsun zızt falan filan. Ya da ön camı elektronik hani neden elektronik ön cam? Hani artık her şeyde var. Hani böyle bakıyorsun yüksekliğini ayarlıyorsun falan filan. Bunda ihtiyaç mıdır bilmem ama
Yani bunda da öyle bir şey yok. Ya da şurada mekanizmalı ayarlı bir ön O da cam. dümdüz. O da Direkt yok. vidalı Yani yollamışlar. Allah Allah aynen ya. Tencere diyorlar bunun gibi bir şey galiba. Tencere. Neydi? Paran varsa BMW, paran yoksa tenere. Artık o geçti. Abi 150 binden bahsediyor yani. Evet. Paran varsa BMW, paran yoksa bin meyve dediğimiz Denizli olayı da var. Daha Anahtar. şişman, tombul bir anahtar vardı. Tam parmağa göre yapmışlar. Bir de egzoz sesini dinleyelim. Evet. Fena değil bence. Komşulara da rahatsız etmeyeyim diye. Yani stok egzoza göre fena değil. Yani Saat, Casio. yani güzel bir saat. Başka ne var? Dörtlümüz var. Aa dörtlümüz var evet. Eskiden o yoktu. Bazı motorlarda Evet. yok. Evet. Touareg'de yok. Touareg'de yok. Yoktu. Touareg'de şeye alışmıştım ben. Mesela sinyal otomatik kapıyor ya. Touareg'de 40 saniye sonra sinyal kendi otomatik kapıyordu. Fark etmeden ona alışmışım ben. Yani eskiden gereksiz dediğim özellik ne kadar güzel bir şey olur. Şimdi bunda virajı dönüyorum. İşte sağa döneceğim, sola döneceğim. Sonra bakıyorum gidiyorum daha sinyal yanıyormuş. Alışmışım. İnsan rahata hemen alışıyor. Yine Yamaha'nın teknoloji şeyi. Hani şu sinyalde otomatik kapansa hoş olur Olmaz, muydu? Maliyet bunlar. Olabilir. Maliyet miydi? Ne bileyim olabilir. USB koymamış. Sinyali otomatik kapatmıyor. O kadar yani doldurmuş. Çok da güzel bu arada. Kolları, kütükleri falan çok hoşuma Evet. gitti benim. Orta sehpa yok. Orta sehpa Orta sehpa yok aynen. Alman gerekiyor aksesuar. Yani almadım. Ayak Gerek var genişletme mı? aldım. Almadım aynen. Bunda işte geniş bir ayaklık var. Şu petler çıkabiliyor. evet, hani bu güzel bir da özellik. Yine World Trade'in Aynen. Bunda daha geniş. Normal tenereden galiba. İşte şu şeyleri de çıkarabiliyorsun. Petleri, yumuşak petleri. Sonra daha böyle işte off-road bir kullanım için uygun yapılabilir. çamuru birikmesin. Aynen. Bunları. Katlanabilir bir vites şeyi. Hani düştüğün zaman şu tabii gözükmüyor şu anda. En azından kırılmaz. Quick Evet. shifter yok. Quick shifter. Sen de ne arıyorsun ya? Yani quick Bunu shifter. neden söylüyorum? Serhat T7 kullandı. Hiç quick shifter kullanmadı. İhtiyacı yoktu vesaire. Norden'e binmiş. Quick shifter'a bir alıştım diyor. Ben bir daha binemem quick shifter. Abi insan nankör bir şey. Teknolojiye alıştığın zaman rahata, konfora Yani bir bırakamıyorsun. anda o standardın oluyor. Daha aşağısını kabul etmiyor. Hemen bir anda unutuyoruz nereden geldiğini. Sinyal gibi işte mesela. Aynen sinyal gibi. O quick shifter hayatımda hiç kullanmadım. Kullansam belki hoşuma gider ama hiç kullanmadım şimdiye kadar. Belki bundan sonra. Ben de Bilmiyorum. bir iki denedim ama hiç elim yine gidiyor yani. Flagship Moto Garaj'da bugün Tenere 700 World Race'i inceledik. Hem Özer'in kanalına hem bizim kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Bunlar bizi daha çok video çekmemize teşvik ediyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Yani bari motivasyon olsun. Gezelim, tozalım. Zaten motivasyonsuz bir dönemdeyiz. Herkes öyle galiba. Bir isteksiz, bir mutsuzluk var. Oradaki yorumlar da bizim çok hoşumuza gidiyor. Yani güzel yorumlar her zaman daha teşvik edici. Kötü de diyeyim yapsınlar ya ne olacak hani Ya güzel yorum teşvik edici. Tabii. Kötü yorumlarda ya da şeylerde tartışıyoruz. O da gözümüzden güzel. kaçanları söylesinler. Belki bunu unutmuşsunuz ya da bak burası kötüydü aslında ya da ben beğenmiyorum, ben beğeniyorum falan filan. Umarım sizler için keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Görüşmek üzere. See you. Kolay gelsin. Sağ olun. Soldan. Hadi gidelim.